Eski Levant topraklarında gökleri gürültüsüyle sarsan, savaş meydanlarında orduların kaderini belirleyen bir tanrı yükselmişti. Yahve. O, İsrail ve Yahuda krallıklarının ulusal tanrısıydı. Bir zamanlar çok tanrılı İsrail inancının panteonunda en yüce konumda oturuyordu. Peki Yahve'nin kökeni nerede aranmalı? İşte burada tarihçiler arasında görüş birliği yok. Kimi onu Seir, Edom, Paran ve Teman dağlarının tanrısı olarak görür. Kimi ise kökenini daha da geriye, Tunç çağının sonlarına kadar götürür. Yani yaklaşık 5000 yıl öncesine. Bildiğimiz tek şey Yahve'nin izlerinin Demir çağının en eski dönemlerine kadar uzandığıdır. Yani yaklaşık 3000 yıl öncesi civarına. Eski ayette Yahve yalnızca İsrail'in değil, bütün evrenin yaratıcısı olarak tanımlanır. Tevrat'ın Yeremya kitabında 32-27'de geçen şu söz her şeyi özetler. Ben bütün insanlığın tanrısıyım. Ve inanışa göre bu isim insanın uydurduğu değil, bizzat Tanrı'nın kendisi için seçtiği addır. Peki ama gerçekten öyle miydi? Yoksa Yahve bir zamanlar sadece dağların tanrısı mıydı? Çünkü bazı bilim insanlarına göre Yahve'nin kökleri Midyan ya da Keni halklarının dağ tanrısına kadar uzanıyor. Kanıt mı? Musa'nın hikayesi. Mısır'dan kaçan Musa, Midyan topraklarına gelir. Horeb Dağı'nda Tanrı ile yüzleşir ve kayınpederi Yitro, İsrail halkının kurtuluşunu kutlamak için büyük bir ziyafet verir. Alman teolog Karl Barth de, İsrail'in bu dönemde Midyan halkının dinini benimsediğini ve onların dağ tanrısını Yahve adıyla kabul ettiğini ileri sürer. Hollandalı teolog Cornelius Thiele ise daha da ileri giderek bugün bildiğimiz İbrahimi dinlerin tanrısı Yahve'nin aslında Midyanlı bir ilah olduğunu söyler. Ona göre Musa da onu İsrailoğullarına tanıtan kişiydi. Mart 2022'de duyurulan bir arkeolojik bulguya göre Filistin'deki Ebal Dağı'nda yapılan kazılarda bir yazıt bulundu. Tarihi M.Ö. 1200-1400 arasına kadar uzanıyordu ve bu yazıtta Yahve'nin adı çok tanıdık bir şekilde karşımıza çıktı. YHV. Bu isim bir başlangıç. Ama bu başlangıcın gerçek kaynağı neresi? Dağların öfkesi mi yoksa tüm evrenin yaratıcısı mı? İşte Yahve'nin gizemli hikayesi böyle başlıyor. En eski Tevrat metinlerine baktığımızda Yahve aslında tipik bir hava ve savaş tanrısının özellikleriyle karşımıza çıkar. O yağmurları getirerek İsrail topraklarını bereketlendirir ve gerektiğinde göksel ordulara liderlik ederek düşmanları ezip geçerdi. Peki erken dönem İsrailliler kimdi? Onlar eski Semitik dinlerde yaygın olan çok tanrılı uygulamaların bir parçasıydı. Çünkü İsrail dini Kenan dininden türemişti ve bu dinin merkezinde Tanrı El, Aşera, Baal gibi birçok tanrı vardı. Başlangıçta Yahve bu panteonda alt sıradaki bir tanrıydı. Ancak yüzyıllar içinde yükseldi ve sonunda en yüce tanrı El ile birleşti. Böylece İsrail dininde panteonun başına geçti. Şunu da sizlere bir bilgi olarak ekliyorum. Tanrı El'in kim olduğunu detaylıca inceleyeceğimiz ayrı bir video çok yakında gelecek. O yüzden abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Konumuza devam edelim. Tanrı El'in eşi Aşera zamanla Yahve ile ilişkilendirildi ve El Shaddai, her şeye gücü yeten gibi Tanrı El'e özgü unvanlar artık yalnızca Yahve'ye atfedilmeye başlandı. Dahası Aşera ve Baal gibi tanrıların özellikleri de seçici bir şekilde Yahve'nin kimliğine dahil edildi. Ama bu süreç sonsuza kadar çok tanrılı kalmadı. Zamanla İsraili Yahveizm tek tanrıcılığa evrildi. Bunu da bir önceki videomuzda görmüştünüz. O videonun kartını da sağ köşeye ekliyorum. Oradan girip izleyebilirsiniz. Ve Yahve yalnızca en büyük tanrı değil, yaratıcı tanrı ve ibadete layık tek tanrı ilan edildi. Diğer tanrıların varlığı ise tamamen reddedildi. İkinci tapınak döneminde ise, ki bu da M.Ö. 516'da başlayan bir süreç, Yahudiler artık Yahve'nin ismini telaffuz etmiyordu. Onun yerine Efendi ve Rab anlamına gelen Adonai gibi unvanlar kullanılmaya başlandı. Ve milattan sonra 70'te Yahudi-Roma savaşları sırasında Kudüs kuşatıldığında ikinci tapınak da yıkıldı. İşte bu yıkımla birlikte Tanrı'nın isminin orijinal telaffuzu sonsuz bir gizem haline geldi. Yine de Yahve'nin adı tarihin farklı köşelerinde karşımıza çıkmaya devam etti. Eski Mısır'dan gelen Aramice papirüs Amherst 63'te ve hatta Roma Mısır'ında milattan sonra 1. ile 5. yüzyıllara tarihlenen Yunan büyülü papirüslerinde bile onun izini görüyoruz. Bir zamanlar Kenan panteonunda sıradan bir tanrıydı ama çağlar boyunca isim değiştirdi, sıfatlar kazandı, unvanlar topladı ve sonunda adı söylenemeyen tek tanrı haline geldi.
Peki Yahve'in isminin telaffuzu neden kayboldu? Bu sorunun cevabı binlerce yıldır tartışılıyor. Araştırmacılar iki temel üzerinde duruyor. Birincisi 10 emirin üçüncüsüyle ilgili. Çıkış kitabı 20'ye 7'de şöyle yazar: Tanrı'nın Yahve'in adını boş yere ağza almayacaksın. Çünkü Yahve onun adını boş yere ağza alanı cezasız bırakmayacaktır. Bu yüzden birçok dindar Tanrı'nın adını anmanın bile tehlikeli olduğuna inanırdı. İkinci görüş ise daha farklı. Buna göre Yahudiler yabancıların Tanrı'nın kutsal ismini kötüye kullanmasını önlemek istediler. Hahamların öğreti ve geleneklerinin toplandığı Mişna bize başka ayrıntılar sunuyor. Yahudilerin milattan sonra 70'ten önceki uygulamalarını anlatırken şunu aktarıyor: Her yıl kefaret gününde başkâhin Tanrı'nın ismini açıkça söylediğinde avludaki halk yere kapanır ve hep bir ağızdan şöyle haykırırdı: Hükümdarlığının haşmetli ismi sonsuza dek hamdolsun. Buna rağmen tapınağın yıkılışından sonra bu uygulama tamamen sona erdi. O dönemde birçok Yahudi dini lider Yunan felsefesinden derinden etkilenmişti. Örneğin İskenderiyeli Yahudi filozof Philo, Platon'u tanrısal ilham altında kabul ediyordu. Yani aslında onu Yunan filozofu olarak görmezdi. Onu hakikate yaklaşmış ama vahyin tamamına sahip olmayan biri olarak değerlendirirdi. Esasında Platon ona göre yarı yolda kalmış bir bilgeydi. Şöyle iddiaları da vardı. Platon aslında Musa'dan etkilenmişti. Gerçek bilgelik Yahudi kutsal geleneğindeydi ve Yunan filozofları, özellikle Platon, bu hakikatin izlerini takip eden kişilerdi. Yani Platon'un fikirleri özgün değildi. Ona göre hakikatin kırıntılarını yakalamış biriydi. Tanrı'ya yaklaşan ama ulaşamayan biri. Örneğin Platon'un idealar dünyası, mutlak iyi gibi kavramları Philo'ya göre doğru yöne işaret eder ama eksiktir. Tanrı'yı kişisel ve mutlak yaratıcı olarak tam kavrayamaz. Platon'a vahiy gelmediği için de kesin bilgiye ulaşamaz. İşte Philo burada çizgiyi net olarak çizer. Akıl tek başına yetmez, vahiy gereklidir. Ayrıca Philo, Tanrı'nın varlığının kavranamaz, dolayısıyla da isimlendirilemez olduğunu öğretiyordu. İşte böylece yavaş yavaş kutsal ad susturuldu ve sonunda Yahve'in telaffuzu zaman derinliklerinde kayboldu gitti. Yahve isminin en eski izine M.Ö. 1300'lerde rastlanır. Mısır'da 3. Amenhotep dönemine ait bir yazıtta YHVA ifadesi geçer. Bu Mısır'ın Şasu adını verdiği göçebelerle bağlantılıdır. Şasu, Kuzey Arabistan'dan özellikle Medyan ve Edom bölgelerinden gelen kabilelerdi. Bu yazıttaki isimle daha sonra bildiğimiz Yahve ismi arasında kesin bir bağ olup olmadığı tartışmalı olsa da baskın görüş şunu gösterir: Yahve kültü başlangıçta güneyden Seyir, Edom, Paran ve Teman bölgesinden çıkmıştı. Birçok akademisyen bu inancın İsrail'e nasıl ulaştığını da şöyle açıklar: Tüccarlar ve kervan yolları. Mısır'la Kenan arasındaki ticaret güzergahlarında Yahve inancı taşındı, yayıldı ve zamanla İsrail'in dünyasına girdi. Peki İsrailler ve Kenaniler arasındaki fark neydi? Erken demir çağına baktığımızda modern araştırmalar şu konuda neredeyse hemfikir. Dil, kültür ve maddi yaşam açısından İsrailler Kenanilerden ayrılmıyordu. Bu nedenle birçok bilim insanı İsrail kültürünü aslında Kenan kültürünün bir alt kolu olarak tanımlar. Bu noktada İsrail dini de Kenan panteonundan beslenmişti. Başlangıçta panteonun en yüce tanrısı El, onun eşi Aşera, fırtına tanrısı Baal ve diğer tanrılar birlikte anılıyordu. En eski Tevrat metinlerinde Yahve, tam da bu eski yakın doğu mitlerindeki tanrılar gibi bir fırtına tanrısı özellikleri taşır. Göğün yıldızlarını ve gezegenlerini bir ordu gibi arkasına alır ve İsrail halkını düşmanlarının üzerine sürmek için Edom'dan ya da Sina çölünden çıkar. Eski Ahit Hakimler kitabı 5, 4 ve 20'de şu ifadeler yer alır: Yahve Seir'den çıktığında, Edom ovasından yürüdüğünde yer sarsıldı, gökyüzü düştü. Evet, bulutlar su döktü. Dağlar Yahve'in huzurunda titredi. Yıldızlar göklerden savaşa katıldı. Göğü bir baştan öbür başa geçerken Sisera'ya karşı savaştı. Konumuz değil ama Sisera, Kenan ordusunun komutanıydı. M.Ö. 10. yüzyıla geldiğimizde Yahve artık İsrail Krallığı'nın ulusal tanrısı konumuna yükselmişti. Bir yüzyıl sonra ortaya çıkan Yahuda Krallığı'nda da aynı rolü üstlendi. Yahve'nin hakimiyeti her zaman tartışmasız değildi. İsrail Kralı Ahab döneminde Baal kültü İsrail'de güç kazandı ve kısa süre için Yahve'nin yerini alır gibi oldu. Ancak M.Ö. 9. yüzyılda Peygamber İlyas ve Elişa sayesinde Baal ibadeti güçlü bir şekilde reddedildi. Bu olay Yahve kültünün Kenan mirasından keskin bir ayrışmaya girdiği dönemin başlangıcıydı.
M.Ö. 800 ve 500 arasındaki süreçte güneşe tapınma, yüksek yerlerde yapılan ibadetler, ölülerle ilgili eski ritüeller peygamberler tarafından şiddetle kınandı. Toplumda büyük bir tartışma vardı. Bir grup Yahve'yi tek tanrı olarak görüyordu. Bir diğer grupsa onu hala daha geniş bir tanrılar topluluğunun içinde konumlandırıyordu. Sonunda peygamberlerin ve tesniye geleneğinin temsil ettiği sadece Yahve'ye tapınma görüşü galip geldi. Bugün Tevrat'ta da sık sık gördüğümüz İsraillerin bir Yahve'ye sadık kalıp bir başka tanrılara yönelmesi arasındaki gidip gelmeler işte bu uzun mücadelenin izlerini taşır. Tek tanrıcı Yahvezmin ilk kıvılcımları M.Ö. 9. ve 8. yüzyıllarda belirdi. Özellikle Peygamber İlyas ve Hoşea döneminde Yahve'nin sadece bir ulusal tanrı değil, Adon yani efendi olarak görülmeye başlandığını görüyoruz. Bu süreçte Yahve diğer tanrıların da özelliklerini bünyesine kattı. Ancak bu tasvir henüz kalıcı değildi. Yahve'nin gerçek anlamda yüce ve tek tanrı haline gelmesi Babil sürgünü ve sonrasındaki döneme dayanır. Yani M.Ö. 597 yılına. Sürgün sonrası dönemde özellikle Zerdüştlüğün etkisiyle Yahve giderek daha da uzak ama aynı zamanda merhametli bir tanrı olarak tanımlandı. Daha önce yalnızca Kenan'ın en yüce tanrısını ifade eden Elohim terimi bu dönemde Yahve'nin bir diğer adı haline geldi. Bu büyük dönüşüm aslında eski panteonun tamamen yeniden yorumlanmasıydı. Akademisyenlere göre bu değişimde Pers inançlarının getirdiği tek tanrı fikri belirleyici oldu. Babil sürgünü bu dönüşümün dönüm noktasıydı. Çünkü İsrailliler için Yahve artık yalnızca ulusal bir savaş tanrısı değil, evrenin tek tanrısı olarak tanımlanmaya başlandı. Onun bünyesinde eski panteondaki bütün tanrı ve tanrıçaların özellikleri toplandı. Bu yeni anlayış M.Ö. 6. yüzyılda yazılmış olan 2. Yeşaya kitabında açıkça görülür. Burada Yahve'ye övgüler yağdırılırken aynı zamanda Babil'in güçlü tanrılarına Marduk ve Nabu'ya meydan okunuyordu. Tek tanrıcılık böylece yavaş yavaş güç kazandı. Ancak geçiş bir anda tamamlanmadı. 1. Tapınak döneminde yani M.Ö. 10. yüzyılda ki bu Süleyman peygamberin dönemidir, hala başka tanrıların izleri vardı. Hatta kanıtlar M.Ö. 5. yüzyılda bile bazı Yahudilerin Yahve'nin yanında Aşera ve Mısır'ın savaş tanrıçası Anat'a tapındığını gösteriyor. Eski Ahit'in ifadelerine göre İsrail halkı Mısır'dan çıktıktan sonra Sina Dağı'nda Tanrı'ya tapınmayı yalnızca tek tanrılılıkla sınırlayan yasayı aldı. Sina Dağı'nda Musa peygambere verilen bu yasanın ilk emri şuydu: "Benden başka tanrın olmayacak." İkinci emir ise putperestliği tamamen yasaklıyordu. Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Onlara eğilmeyecek ve onlara ibadet etmeyeceksin. Musa peygamber halka verdiği son öğütlerinde Tanrı'nın bir suretinin yapılamayacağını özellikle vurguladı ve putperestliğin tehlikesine karşı uyardı. Onların görevi putperestliğe ait her şeyi, sunakları, kutsal sütunları, dilekleri ve heykelleri yok etmekti. Zamanla Helenistik kültürün etkisi altında Yahvist inançlar daha da dışlayıcı hale geldi. Yahve artık yalnızca soyut ve tek bir tanrı olarak kabul ediliyor, daha alt düzeydeki tanrı ya da tanrısal güç fikirleri reddediliyordu. Bu dönemde İbranice kutsal metinler Mısır'daki Yahudiler tarafından Yunanca'ya çevrildi. Bu çevirilerde Yahve ve Adonai adları Rab anlamına gelen Kyrios kelimesiyle karşılandı. Ki bu Hristiyanlarca İsa peygamber için Christ olarak da karşımıza çıkar. Helenistik etki yalnızca teolojik yorumlarla sınırlı kalmadı. Örneğin Yuhanna'nın gizli kitabı yaratılış hikayesini bambaşka bir şekilde yeniden yorumladı. Bu metinde Havva'nın bir yılan tanrı olan Yaldabot ile birleştiği, ondan Elohim ve Yahve ile özdeşleştirilen iki oğul doğurduğu anlatılır. İlki dürüst, ikincisi ise adaletsizdir. Kardeşini öldürür. Bu metinlere göre Elohim Habil'dir, Yahve ise Kabil. Yaldabot Yahve'yi ateş ve rüzgarın, Elohim ise su ve toprağın başına getirdi. Başkalarını kandırmak için onlara Kabil ve Habil adlarını verdi. Fakat Adem'den insanoğluna benzeyen bir oğul doğdu. Ona ebedi alemlerdeki varlığın adından esinlenerek Set adını verdiler. Yani bu bizim bildiğimiz Şit peygamber. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bir başka konuyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.